Ben bypass cerrahilerinden birini tercih edeceğim ya da bunları olmak zorundayım. Acaba bundan sonraki hayatımda bu ameliyatla ilişkili nelerle karşı karşıya kalabilirim? Biliyorsunuz ki bypass cerrahilerinde, metabolik cerrahi ve bariyatrik cerrahi bypasslarında farklı yöntemler vardır ama aslında hepsinde mantalite aynıdır. Mantalite yemeklerin ince bağırsağın orta ya da son kısmına hızlıca transferi ve buna bağlı bir emilim eksikliği yaratmak. Bazı metabolik cerrahi ameliyatlarında da ince bağırsağın ortasındaki hormonal olarak aktif bölgeyi yemekle karşılaştırıp, daha hızlı şekilde bu hormonal değişikliği sağlamak. O zaman arkadaşlar bu mantalitede bütün bypasslar için söylüyoruz. Siz ameliyat olduktan sonra aynı tüp mide ameliyatı gibi 3. haftanızda tamamen içteki yaralarınız, bağlantılarınız, mide bağlantıları, bağırsak bağlantıları ve cildinizdeki yaralar iyileşmiş olur. 3. haftanızdan sonra her türlü ilacı, her türlü aşıyı sanki hiç ameliyat olmamış gibi kullanırsınız. Bypass cerrahisinde işin içine bağırsakların girmesi nedeniyle bağırsaklarda bazı yapışıklıklar olabilir. Aslında orta ve uzun dönemde tek dikkat etmeniz gereken nokta budur. Bu da sizin önleminizle kontrol altına alınamaz. Bu tamamen kişinin genetik, fizyolojik yapısıyla ilişkilidir. Sadece obezite cerrahisi ya da metabolik cerrahide değil, karnından herhangi bir nedenle ameliyat olan hastalarda apandis ameliyatı, mide ameliyatı, mide kanseri, bağırsak kanseri, safra kesesi ameliyatı, her türlü karın içi ameliyatında karın içindeki organlarda yapışıklıklar olur. Bu açık ameliyatlarda daha fazladır. Laparoskopik dediğimiz kapalı ameliyatlarda bu daha da azdır arkadaşlar. Sadece bypass cerrahisi geçiren hastalar uzun dönemde bu yapışıklıklar ve bu yapışıklıklara bağlı bağırsaklarda dönme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Tek handikap budur arkadaşlar bypass cerrahisinde. Ama bu bypass cerrahisine özel değil, diğer bütün karın içi ameliyatlarında, tüp mide ameliyatında bile geçerlidir. Çünkü siz karnınızın içindeki fizyolojik steril ortamı bir şekilde bozduğunuz için bu yapışıklıklar gözlenebilir. Ama bakın bu komplikasyonların, bu durumun oluşması bile şişman bir hastanın ya da diyabeti olan bir hastanın ameliyatı düşünmemesi için çok az bir yer tutmalıdır kafasında. Çünkü siz diyabet ve kiloya bağlı oluşabilecek komplikasyonlarla bypass cerrahilerinden sonra oluşabilecek bu yapışıklıkları kıyasladığınız zaman bu yapışıklıklar aslında o kadar önemsiz bir noktada kalıyor ki, ama sizler ne yazık ki şişman, şeker hastası ve kontrolsüz hipertansiyonu olduğunuzu göz ardı edip sanki hayatınızdaki tek sorunun ameliyattan sonra olacak komplikasyonlara yöneliyorsunuz. Hayır arkadaşlar, sizin sorunlarınız kilo, diyabet, hipertansiyon. Biz bunu çözmek için size bir cerrahi yöntem uyguluyoruz ve bu cerrahi yöntemin kendisinin bir riski yoktur arkadaşlar uzun dönemde. Olduğunuz karın ameliyatlarındaki bu yapışıklıklar sizde uzun dönemde 10.000'de bir, bakın 10.000'de bir hastada bu yapışıklıklar görülebilir ve hastanın tekrar ameliyat olması gerekecektir. Bypass cerrahisinde beslenme çok önemlidir. Ben istediğim kadar yiyeceğim, o yüzden ben bypass oluyorum, tekrar gelip kilo almak istemiyorum diyorsanız ameliyat olmamalısınız arkadaşlar. Bypass cerrahilerinde karbonhidrat aldığınız zaman az da olsa, minicik de olsa tadına da baksanız ishal olabilirsiniz. Protein ve vitamin kaybıyla birçok problem yaşayabilirsiniz. Bakın, bunları yerseniz yaşarsınız. Bunları yemezseniz problem yaşamazsınız. O yüzden siz karbonhidrat alıp ishal olduğunuzda ve halsiz düştüğünüzde bu ameliyat olduğunuz için değildir arkadaşlar. Bunu ameliyattan önce çok iyi algılamanız gerekir. Bu siz yanlış beslendiğiniz içindir.